Sevgili Reklampedia takipçileri, yepyeni bir bölümümüzde karşınızdayız efendim. Bugün Özkaya Tıp Merkezi'ndeyiz. Erden Ereker hocamızlayız. Kendisinin uzmanlığı neydi? Akupunktur. Akupunktur üzerine uzmansınız hocam. Şimdi bir deneme yapacağız, demo yapacağız. Öncelikle temel bir soru sormak istiyorum. Akupunktur nedir? Akupunktur yaklaşık 3-4 bin yıl öncesine dayanan deneme yanılma yöntemiyle bugünkü halini almış bir Çin tıp yöntemi. Evet. 1978 yılına kadar biraz Çin içerisinde kapalı kutu olarak kalmış. 78 yılından sonra Dünya Sağlık Örgütü yapılan bilimsel çalışmaları derleyip toplayarak akupunkturu bir tedavi yöntemi olarak ilan etmiş. Evet. Ve belli aralıklarla toplanarak akupunkturlu tedavi edilebilen hastalıkların listesini yayınlar. Yaklaşık 80-90 arasında hastalığı Dünya Sağlık Örgütü diyor ki akupunkturla tedavi edebiliyoruz. Evet hocam, ben de her dönem burnu akmış bir insan olarak kendimi sizin güvenli ellerinize bırakacağım şimdi sayın hocam. Ne yapacağız? Neler yapacağız? Şimdi akupunkturun etki mekanizmasının en temeli mesela şu bir dokunuştur. Bu dokunuş sinirler aracılığıyla omurilikten beyine gider ve siz algılarsınız. Evet. Bana bir şey dokundu ve buna bir tepki verirsiniz. Sevdiğiniz birisi dokunuyorsa bu uyarı beyinde algılanır ve beyin mutluluk hormonu salgılar. Kendinizi iyi hissedersiniz. İşte gıcık olduğunuz, sizi irite eden birisi dokunduğunda aynı uyarı beyine gider. Bu sefer böbrek üstünden adrenalin salınır, yüzümüzü ateş basar, sinirleniriz. Ya da işte sıcak bir şey dokundurduğumuzda aynı sinirler yoluyla beyine gider ve beyin bu sefer hormonal bir tepki değil de motor bir tepki verir, eli kaçırır. Evet. Bunların hepsi dışarıdan aldığınız etkiye vücudun verdiği, beyin yoluyla verdiği tepki. Akupunktur iğneleri de öyle. Vücudunuzun çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz iğneler beyinde değişik yerleri uyararak hormon ve hormon benzeri maddeler salgılatarak etki ediyor. Çok merak edilen bir soruyu en baştan sorayım. Hocam, canımız acıyor mu? Biraz sonra bunun cevabını göreceğiz. Tamam, peki o zaman. Efendim, ben gene kendimi feda ettim. Reklampedia takipçileri bilir. Genelde bir feda edilmesi gereken bir şey olduğunda Barış Tunç Bilek efendim kendisini sizler için feda ediyor. Ama ben hocama güveniyorum. Hocam, şimdi ne yapacağız? Nasıl yapalım? Ben kafamı yaslıyorum. Evet. Tamam. Rahat bir şekilde uzanacaksınız. Ben enjeksiyon, iğne yerleştireceğim yerlerde enfeksiyon açısından temizliğimi yapıyorum. Bu arada ben size yine bazı sorular sormak istiyorum hocam. Buyurun, tabii ki. Akupunktur tılsım mıdır? Burada kastedilen şu olmalı. Bizleri hepsi akupunktur uzmanı olarak tıp eğitimi almış bireyleriz. Dünya tıbbı olarak ilaç tedavisiyle hastaları tedavi edebiliyorsak buna bir ön yargımız olamaz tabii ki. Ama özellikle bazı hastalıklar var ki tıp olarak, ilaç tıbbı olarak katkımız minimum düzeylerde. Örnek verecek olursam bunlardan birisi migren tedavisi. Evet. Tabii ki bir katkımız var. Hasta yine ilaç tedavisini denesin ama fayda görmüyorsa muhakkak akupunkturu denesin. Burada akupunktur bir tılsım. Dünyadaki tüm istatistik çalışmalar gösteriyor ki %65 oranında migrene bir şekilde akupunkturun katkısı oluyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Evet. Veya kronik sinüzit, cerrahi denenmiş, fayda görmemiş muzdarip hastaların muhakkak güvendikleri bir hekimle tedaviye adım atmalarını öneriyorum. Güven noktası da çok önemli. Türkiye'de biraz acaba bu işi sadece hekimler mi yapıyor yoksa? Yasal olarak Türkiye'de tıp doktoru yapma zorunluluğu var. Evet. Son yıllarda, son 15-20 yılda denetimlerle bunlar yalnızca hekim arkadaşları teslim edildi ama öncesinde vahim olaylar vardı. Evet. Uygulamamızın ilk iğnesini baş bölgesinden yerleştirerek başlıyorum. Evet, takipçilerimizle ben de canlı şekilde paylaşacağım. Belki bir gerginlik vardır ama muhtemelen bana diyeceksiniz ki yerleştirdiniz mi? Yerleştirdiniz mi? Sevgili takipçilerimiz, yani eğer akupunktur buysa sadece bir sivrisinek ısırması gibi birçok hasta bir his var. Şu anda kaç bölge oldu hocam?
5. bölge. 5 tane iğnemiz var. İğnelerin vücutta durma süresi yaklaşık 20 ila 30 dakika arasında. Evet. Bundan daha az fazla kalması ekstra bir fayda sağlamıyor bize. Baş ağrısı gerginlik de yapıyor mu? Çünkü burunlar tıkalı olduğu zaman. Evet, yapıyor. Yani zaten rahat nefes alamadığım için hani insanın huzuru kaçıyor doğal olarak. Bu arada hocam bir şey daha sormak istiyorum. Akupunktur sanırım kilo kontrolünde, kilo kaybında yine kullanılan, kabul edilir bir yöntem. Evet, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün akupunkturla tedavi edilebilen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu konuda nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Oldukça önemli bir destek akupunktur zayıflama konusunda. Aha. Ama burada hızın yanında kalıcılığın ön plana çıkarılması çok önemli. Evet. Kilo vermek bir şekilde bir takım suni yaklaşımlarla, katı yaklaşımlarla, hasta kendi başına bile bir haftalık internet aracılığıyla edindiği listelerle bile kilo verebiliyor. Evet. Ama mühim olan bu kilonun kalıcı olabilmesi. Doğru. Bu amaçla da yapılacak yaklaşımın biraz doğallıktan uzak olmaması lazım. Bir an önce kilo vermek adına hayatının daha sonraki dönemlerinde uygulayamayacağı şeyleri 1 ay, 2 ay yapıp kiloyu verip sonrasında sahaya çıktığında hayat öyle geçmiyor. Geçmiyor. Eski alışkanlıkların bir kısmına kısmen de olsa dönülse kilolar geri geliyor. Evet. O yüzden doğal bir yaklaşım. Neyi kastediyorum? Biz burada kliniğimizde hastalarımızdan hayatında spor, yürüyüş olmayan birisine yalnızca kilo vermek için spor yapma ısrarında bile bulunmuyoruz. Benim zorlamamla o sporu yapacaksa hasta 1 ay yapıyor, 2 ay yapıyor. Sonrasında havaların soğuması, yoğun iş temposu bahanesiyle o sporu bıraktığında bu sefer korurken hasta zorlanıyor. Yani diyette de aynı şekilde. Bir an önce kilo verim adına yağsız peynir ya da işte diğer süt ürünleri, haşlanmış yemekler, işte salataya yağ atılmasın, hiç günah işlenmesin. Bu tür yaklaşımlar aslında başlangıçta biraz daha hızlı kilo verdirebilir ama dediğim gibi hayat böyle geçmiyor. 3 ay sonra kebabını tadına baktığında, mantının tadına baktığında, haşlanmış sebzeyi bıraktığında kilolar geri geliyor. O yüzden bizden sonraki dönemde hastanın yiyeceği şeyleri bizimle beraberken de yemesini istiyoruz. Evet. Benden sonra ezine, yağlı koyun peyniri yiyecek birisine ilk günden onu yediririm. Ona özel hiçbir yemek hocam istemem. o da yenir ama şimdi yani. Aynı fikirdeyim. Ben de sevdiğim için o yüzden ilk günden veriyorum. İşte sokakta, evde herkes ne yiyorsa onlardan oluşsun istiyorum. Hatta birkaç hafta sonrasında canının istediği her şeyi yediriyorum. Evet. Ama bunu söylerken tabii samimi davranmak lazım. Tabii. Her istediğini istediği sıklıkta değil. Haftada 1 ya da en fazla 2 öğün canı ne istiyorsa yediriyor. Evet. Baş ağrısı yönünden destek olmak için bir iki nokta daha ilave ediyorum. Sevgili takipçilerimiz, gerçekten yani iğne batıyor ama gerçekten hissetmedim. Yani en ufak bir ilk iğnede o sivrisinek ısırıyormuş gibi bir his aldım. Hatta bazı iğnelerde gerçekten o dediğiniz gibi hiçbir batma hissi bile hissetmedim. Ama şimdi kronik sinüzit bizim için özel bir bölge ve amaç. Aha. Burada bir şeyler hissetmeni istiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorsam ben amacıma ulaşamam. Öyle mi? Tamam. Evet. Burada çekimi kapatabiliriz, hastalarımız görmesin bizi. Burada biraz bir his hissedeceğim. Bu sefer battı. Akupunkturun en ağrılı dediğimiz olabileceği noktadır. Bunun bile dayanılmayacak bir boyutu yok. Yani buysa... Evet. Bu arada benim biraz acı eşiğim yüksektir ama... Biraz onu da görüyorum. Evet. Son zamanlarda, son bir hafta içerisinde yaygın bir hapşırık var mı? Hep var bende. Kim? Takipçilerimiz bilir. Bugünün son iğnesini de yerleştiriyorum. Peki.
ve 20 dakikalık dinlenme periyoduna başlıyoruz. Evet. Sevgili takipçilerimiz, şu an kaç iğne var vücudumda sayamadım. Ama oldukça ilginç bir his. Şu an uyarı başladı. Bu iğneler Evet, beyine burunda başladı. uyarı gidiyor. O mekanik olarak burun içerisindeki fizyolojik etkilerini, kıpırdanmaları hissedebilirsin ama Evet, ilerleyen hissediyorum. dakikalarda da biraz daha böyle bir beyinden salgılanan başta endorfin dediğimiz vücudun kendi morfini, mutluluk hormonu bir çeşit. Bunun etkilerinde biraz daha hissederek gevşemeye başlayacaksınız. Yalnız bu süre içerisinde uyuklama istemiyoruz. Uyurken yakaladığımız hastalar bu konaklamaya girdiği için ekstra ücret alınıyor. Bu konuda uyarım şimdi. Ya uyardığınız için teşekkür ederim. Yerim o kadar rahat ki hocam. Hocam peki ayda ortalama kaç hastanız oluyor? Türkiye'de bunu neden soruyorum? Türkiye'de akupunktur hakkındaki hasta bilgi düzeyi nedir? Takipçiler bu işlemi uyguladıklarında sonuçlarına gerçekten araştırarak mı geliyorlar, bilerek mi geliyorlar? Yoksa hadi bunu da bir deneyeyim diye mi geliyorlar? Özellikle tabii internet kullanımının ya da görsel medyanın toplumumuzda daha geniş bir yer alması hastalarımız bu konuda bilinçli geliyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Çok güzel. Ne göreceğini, nasıl bir yolla göreceği hakkında önemli bir bilgi sahibi var. Bir de tabii ki yakın çevresinde bir şekilde akupunktur tedavisine yolu düşmüş hastaların yaşadığı tecrübeleri de edinerek geliyorlar karşımıza. Hocam siz akupunktur yaptırıyor musunuz? Ben kendi kendime yapıyorum. Kendi kendinize Özellikle, yapabiliyorsunuz. Evet. Ağrı tedavisinde. Yani siz bana şu an buraya uzanırken deseydiniz ki çok yoğun bir baş ağrım var. Ben %98 ihtimalle sizin buradan kalkarken ağrınızı yok edecektim. Akupunkturun etkisi sayesinde. Özellikle ben de kendime ağrı kesici özelliği başta olmak üzere ben de kullanıyorum. Çok güzel. Baş ağrınızın sebebi ne hocam? Karın ağrısı yaşadım geçenlerde. Geçici bir spazmdı. Örnek olsun diyorsun. Kullandım. Evet, benim migren şikayetim ya da baş ağrısı şikayetim yok. Şimdi hocam kanalımızı takip edenler bilir. Biz spor programları da yapıyoruz. Ben kendim yoğun da spor yapıyorum. Mesela spor yaralanmalarında tedavi sürecinde akupunkturun bir etkisi olur mu? Eğer spor yaralanmasında hastanın yaralandığı bölgede ödem ve ağrı varsa kesinlikle bu da dünyanın birçok ülkesinde spor hekimliğinde de uygulanabiliyor değil mi? Yöntemlerden birisi. Türkiye'de var mı? Yani spor hekimliğinde gittiğimizde biz bugün herhangi bir yerde hani akupunktura ulaşabiliyor muyuz? Evet ama spor hekimi arkadaşın akupunktura ilgi duyarak bu eğitimini de alması lazım. Yoksa direkt spor hekimliği içerisinde akupunkturda eğitim olarak zorunlu eğitim arasında yok. Peki hocam, akupunktur eğitim sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Ben yaklaşık 18 yıl önce akupunktura merak saldığımda maalesef o zaman Türkiye'de eğitim alma şansım yoktu. Evet. Avrupa'da bir iki ülkeyle yazışırken daha sonra Çin'de, Pekin'de Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir merkezle irtibat kurdum. Ve orası da kabul edince atladım gittim. Eğitimimi orada tamamladım. Sonra geldim bir dönem Almanya'da çalıştım. 16 yıldır da Türkiye'de çalışmalarıma devam ediyorum. Yaklaşık 12-13 yıl öncesinde Sağlık Bakanlığı Gazi Üniversitesi'ne Türk hekimlerine akupunktur eğitimi verme yetkisi sağladı. Ve 12 yıldır Gazi Üniversitesi biz hekimlere 3 aylık, minimum 3 aylık bir eğitim ve sonundaki sınavında başarı olmak şartıyla sertifikalar veriyor. Bu anlamda eğitim veriyor. Şimdi Gazi Üniversitesi ile başladı. Bir dönem İstanbul Çapa eğitim verdi. Şimdi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu gruba katıldı. Evet. Sevgili takipçilerimiz, size biraz bu deneyimden bahsetmek isterim. Şu an özellikle burun bölgem, işte dudağım ve burnumun arasındaki bölgede çok nasıl tarif edebilirim, nasıl bir sıfat kullanmam lazım çok bilemiyorum. Tatlı diyeceğim. Çok tatlı böyle bir sızı var ama bu acı değil.
bir elektrik iletişimi olduğunu açıkça hissedebiliyorum. Şu anda da şeyi neden dediğinizi anladım hocam. Neden uyutmadığınızı anladım. Çünkü böyle bir dinginlik verdi bana. Doğal herhalde. Evet, beklediğimiz olumlu etkilerinden birisi. Hatta bu tedavi seans sonrasında araç kullanacak hastalarımıza biraz uyarıda da bulunuyoruz. Böyle bir etkisi de olur. Sedatif etkisinden olumsuz etkilenmesinler. Gayet mantıklı. Kaç dakika oldu hocam şu anda? 11. dakikamızdayız ilk iğnemizden sonra. Yaklaşık 7-8 dakika sonrasında, 9 dakika sonrasında sonlandırabiliriz. Hocam peki şeyi de merak ediyorum. Yani en çok hangi rahatsızlıklar için konu başlığı olarak size başvuruda bulunuyor? Türkiye'de tabii en birinci sırayı kilo konusunda destek. Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisi olan kilo obezite programı. Onun sonrasında takip eden sigara bırakma tedavileri, ağrı tedavileri, kronik sinüzit, alerji ve tüm vücudun iskelet sistemini tutan romatoid artritten tutun bel fıtığı gibi, gut, eklem iltihabı gibi rahatsızlıklar takip ederek Peki devam hocam, az önce dediniz, yani migren söz konusu olduğunda işte başarı oranı yanlış hatırlamıyorsam %65 civarı dediniz. Evet. Diğer konu başlıklarında, rahatsızlıklarda bu oranlar nasıl? Yaklaşık bir bilgi alsak sizden. Tıpta %100 diye bir şey yoktur. Dünyanın en etkin antibiyotiğini bile bademcik iltihabı gibi bir enfeksiyon için verdiğinizde %88'ler oranında başarılı olabilir. Evet. Ama mesela size bu yaptığımız kronik sinüzit tedavisi için uygulama %90'lara kadar çıkıyor. Ki inanılmaz bir... Evet. Yani %50 ile %90 aralığında değişen oranda hastalıklara katkısı oluyor. Çok başarılı demek. Bir yandan klimayla da sizi soğutuyoruz. Evet. Çok önemli. Sevgili takipçilerimiz, bugün dün Ankara 38 dereceydi. Bugün biraz serinledi. Neyse ki. O yüzden çok mutluyuz. Yani gerçekten çok ilginç bir his. Özellikle hocam, iki kaşımın ortasında bir tane iğne var zannediyorum. Evet. Yani sanki orada bir yol açıldı. Ve yani orada böyle inanılmaz bir akım var şu anda. Şimdi zaten geleneksel Çin tıbbının açıklaması vücudumuzda çeşitli meridyenler olduğu ve yaşam enerjisi olarak isimlendirilen Qi'nin bu meridyenler üzerinde dolaşarak hayatımızı idame ettirdiğimizi savunur. Evet. Hastalıkların ise Qi'nin yaşam enerjisinin bu meridyenler üzerinde dolaşımında bir takım tıkanıklıklar, aksaklıklar sebebiyle sağlıklı dolaşamamasından kaynaklandığını savunur geleneksel Çin tıbbı. Tabii biz Çin tıbbı, Batı tıbbı olarak olayı yalnızca bununla açıklamaktan ziyade işin içerisine hemen bilimsel çalışmaları soktuk. 1978 yılından itibaren bu iğneleri batırdığımızda vücutta fizyolojik olarak ne tür değişiklikler oluyor? Bilimsel olarak bunları görmek istedik. Çünkü Batı tıbbı araştırmacıdır, sorgulayıcıdır. İşte ilk alınan kan örneklerinden hastada endorfin dediğimiz, serotonin dediğimiz, dopamin dediğimiz buna benzeyen birçok ajanın vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici, ödem çözücü, ağrı giderici birçok ajanın kandaki düzeyinin arttığı gösterilmiş. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de tedavi yöntemi olarak bu kapsama dahil etmesinde bu çalışmaların önemli etkisi olmuş. Hocam normalde bu bahsettiğiniz hormonları insan herhalde spor yaparak spor üretebiliyor. Evet. Sanırım hep hep gazetelerde okuyoruz işte siyah çikolata, bitter çikolata. Evet. Buna bir de mutluluk hormonları salgılanmasında. Bir de yani bunu akupunktura ekleyebiliyoruz o zaman. Evet. O yüzden serotonin
düzeyinin beyinde yüksek olması önemli. Depresyon tedavisinde, çünkü kullandığımız ilaçların en birinci amacı beyindeki serotonin düzeyini artırmaktır. Ben de şu an bir şekilde size küçük bir depresyon tedavisi de yapmış oluyorum. Hocam doğru mudur? Sesli düşünüyorum. Yanlışsam düzeltiniz. Depresyon hastalıkları konusunda Türkiye'de bir bilinç yoksunluğu var mı? İnsanlar zaten algı yönetiminde problem yaşarken bunun farkındalığına daha zor varıyorlar. Yani sadece kilo ile ilgili değil de hani kilo problemi de belki de bazı psikolojik etkenlerin sonucunda ortaya çıkabilir. Kesinlikle. Bu etkenleri de yok etmede, yani diyete yardımcı olma noktasında bir de böyle bir faydasından da bir bahsetsek isterim. Kesinlikle. Depresyon ve kilo çok iç içe girmiş iki kavram aslında. Evet. Hasta depresyona girdiğinde depresyonun en önemli belirtilerinden birisi iştah fazlalığı. Aha. Fazla yemek yeme. Fazla yiyip kilo alan insanlarda biz depresyonun oluştuğunu ya da var olan depresyonun arttığını görüyoruz. Bir kısır döngüye giriyor. Bu kısır döngüde bir yerden kırıldığında hastanın ruhsal anlamda iyi yere geldiğinde ya da kilosu aşağıya indiğinde öteki boyutu olumlu etkilediğini görüyoruz. Depresyon düzelince kiloyu olumlu yansıyor. Kilo aşağı indikçe depresyon azalıyor. Tabii depresyon çevresel, biraz evvel sizin dediğiniz gibi çevresel faktörlerle de ilişkili. Biz hastanın ne kadar ilaç tedavisini düzenleyerek tedavi etmeye kalksak da hastanın içinde bulunduğu çevresel şartlarda hiçbir değişim yoksa başarı oranı tabii ki biraz daha düşük oluyor. Yani şuna da dikkat etmek gerekir mi? Takipçilerimiz için şu notu da belki düşmeliyiz. Efendim mesela sizin bir rahatsızlığınız olabilir. Buraya gelebilirsiniz, akupunktur yapabilirsiniz ama çevrenizdeki insanların da bu bilince sahip olması lazım. Yani bunu sağlığı bir ekosistem olarak, bir iklim olarak düşünmek lazım. İnsan kendi çevresinde arkadaşları olabilir, akrabaları olabilir ya da ailesinde bu iklimi görebilmeli. Bu olmadığı zaman tek bir metoda çok fazla umut bağlamak da herhalde doğru olmaz. Mutlaka bir etkisi olacaktır ama herhalde asıl amaç sonuç elde etmek. Bu noktada bu hocam... sonuca da zarar vermeden, bedenimize zarar vermeden doğal yaklaşımlarla yapabiliyorsak hele çok büyük bir katkı. Yani şimdi bu iğneler canımı acıtmadı. Gerçekten çok farklı... Dışarıdan hiçbir kimyasal bir şey, hiçbir şey olmadı. Yüklenmedi. Yani deneyim noktasında gerçekten özellikle gözlerimin arası ve dudağımın üstünde çok farklı bir elektriklenme var. Özellikle iki kaşın... tarif etmede zorlanır o hissi. Evet, yani çünkü hiç daha önce deneyimlemediğim bir his. Keşke daha önce öğrenseymişim diyorum. Özellikle sık sık işte sinüzit yaşayan bir insan olarak. Ve bunu tek vücudun kendi dinamiklerini harekete geçirerek yapıyoruz. Özellikle santral sinir sistemi, beyinden salgılanan... Bu güç zaten içimizde var. Aynen. Aslında bu vücudun savunma mekanizmasında da var. Yani bizim ağrıyı daha az hissetmemiz için, mesela siz elinizi bir yere çarptığınızda beyinden hemen komutla yine endorfin salgılanıyor. Bu sefer endorfinin, morfinin, vücudun kendi morfinin ağrı kesici özelliğinden vücut kendisine bir kazanç sağlamaya çalışıyor. Öyle düzenli işleyen bir mekanizmamız var. Hocam stres bu hormonların üretimini engelleyen en büyük faktör herhalde. Evet, bir başka etkileyen çok önemli. Bir başka faktör de sanırım lenf bezleri, değil mi? Evet. Lenf bezleriyle akupunkturun ilişkisini kurmaya kalksak nasıl bir sonuç elde edebiliriz? Deneyimleriniz nelerdir? Akupunktur burada lenf bezleri, bu bezlerdeki ödemin azaltılmasına destek. Ama esas lenf bezlerinin şişmesine sebep olan tablonun ortadan kalkmasına, buna sebep olan bir enfeksiyonsa, mesela sizdeki gibi akut sinüzit tedavisinde de kullanılabilir, kronikse bu tablo, bu enfeksiyon odaklarının kurutulmasında ki desteğiyle lenf bezlerine olumlu katkısı olur. Tabii lenf bezlerinin şişmesine sebep olan o kadar çok sayıda sebep var. Bunları bilerek, tespit ederek yaklaşım göstermek önemli. Tedavimizin
süre olarak sonuna geliyoruz. Evet. Sorularınız varsa ben dinlemeye, cevaplamaya hazırım. Şimdi hocam nasıl bir prosedür uyguluyoruz? Bunları çıkartacağız birazdan. Evet. Normal şartlarda mesela ben bugün hani bunu tanıtıyoruz. Bu şikayetle geldim. Kaç seansa gelmem gerekir? Tabii burada hastalığın cinsine göre seans sayısı değişiyor ama sinüzit tedavisinde biz yaklaşık 10-12 seans, haftada 2 sefer gibi bir aralıkla 10-12 seans. Migren tedavisinde yine haftada 2 sefer gibi bir süreyle 16 seans. Kilodaki amacımız hastanın kilosu yüksekse süre birazcık değişmekle beraber birinci amacımız hastaya daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığını oturtmak. Halk arasındaki deyimle mide küçülmesini sağlamak. Evet. Bunu da çalışmalarımız gösteriyor ki bize 2,5-3 ay gibi bir sürede hastaya amacımıza ulaşıyoruz. Yani ama inanılmaz bir rakam. Kalıcı kilo vermede işte doğal bir beslenme yaklaşımı olsun ki uygulamamız kalıcı olsun diyoruz ama bilim diyor ki tamam bu yaklaşım çok güzel ama hangi yöntemle verirsen ver kiloyu en az 1 yıl, ideal 2 yıl koruyacaksın ki beyin böyle beslenmeyi oturtsun, kabullensin. Kliniğimizde de 2,5-3 aylık beslenme düzenini oturttuktan sonra hastalarımıza Allah'a ısmarladık dedirtmiyoruz. 1 yıl boyunca en geç ayda bir bize gelip hesap vermelerini istiyoruz. Ücretsiz kontrollerle. Çünkü dediğimiz gibi en önemli belirleyici faktör o sürenin sağlıklı bir şekilde yaşanması, tamamlanması. O sürede de hastanın yalnız kalmasını istemiyoruz. Beraber yürümek istiyoruz. Evet. Gayet güzel. Evet, yavaş yavaş iğneleri çekerken yaşayacağımız bir ağrı sızı olmuyor. Yani çok ilginç. Gözümüzde göremediğimiz cilt altında bir kanama olmasın diye böyle bir 20-30 saniye bastırıyorum. Evet. Sonra şu an çıktı değil mi hepsi? Bir tek kollardakiler hariç çıktı. Tamam. Bu bölgede bir morluk olması halinde göz çevresine yayılan bir morarma ve izleyicilerinize kimin tarafından dayak yediğini sorularına maruz kalmam anlatımı. Evet. Evet, kollar ve eller de mi çıktı? Evet, çıktı, hissettim. Evet, şu an tedavi sonlandırıldı. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Diliyorum. Kalkabilir miyim? Özgürsünüz. Hocam, çok teşekkür ederim. Bir kalkayım, neler hissettiğime bir bakalım. Evet. Uyusaymışım da olurmuş gerçekten. Başımda hiçbir ağırlık hissetmiyorum sevgili takipçilerimiz. Çok ilginç bir his. Beni en çok etkileyen iğne şu noktadaki oldu. Ve bunu hala hissedebiliyorum hocam şu anda. Ruhsal yönden gerginliğimizle baş etmede bizim sıklıkla başvurduğumuz noktalardan birisidir. Evet. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İkinci seans için bekliyorum sizi. Tamam inşallah. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bu bölümün ardından başkaca tanıtımlarımız da olacak. Lütfen o videolarımızı da izlemeye devam ediniz. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.